Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantamın yapımından bahsedeceğim. Çantam 1, 2, 3 ve fermuar kısımları ile birlikte 5 parçadan oluşmakta. Öncelikle çok fazla ses çıkıyor. Öncelikle ön parçanın yapımından bahsedeceğim. Ön ve arka parçam aynı eşitlikte oluyor. Daha büyük, daha küçük yapmak isterseniz çantanızı öncelikle ön parçadan ayarlama yapmanız gerekiyor. Daha sonrasından da yan kısımlardan ayarlama yapmanız gerekiyor. Çantamın yapımında zaten detaylı olarak bahsediyorum. Nasıl küçültüp büyütmeniz gerekeceğinden. Öncelikle ölçülerimden bahsedeyim. Hemen şu şekilde çantamı ölçtüğüm zaman 35 santim çantamın eni oldu. Şöyle ölçtüğümde de 26 santim boyu olmuş oldu. Çantamın ölçüleri bu şekilde. Çantam için kullandığım malzemelerim şöyle: bir adet fermuar, 2 tane şöyle demir halka askılarım ve şöyle bir zincir kullanıyorum. Sensi Premium'un rafya ipini kullanıyorum. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Bundan 2 adet kullandım ben. 250 gram, yani 400-450 gram kadar ip gitmiş oldu. Kalan ipim bu şekilde. Linkini dediğim gibi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. 4,5 milim tığ kullandım. Malzemelerim de bu şekilde. Hadi çantamızın yapımına geçelim. Çantam için öncelikle bu şekilde bir parça oluşturuyorum. Bundan 2 tane hazırlayacağım. Ben birisini hazırladım. Hep beraber diğerini de hazırlayalım. Şu şekilde uç kısmını ölçtüğümde 36 santim eni oldu. Çantam şöyle gözükecek çünkü. Eni 36 santim oldu. Ve boyunu da ortadan aşağıya kadar ölçtüğümde 25 santim boyu olmuş oldu. Ölçüler bu şekilde. Siz daha büyük ya da daha küçük yapmak istiyorsanız video içerisinde nasıl büyütmeniz gerektiğinden bahsedeceğim zaten. Hadi bu parçamızı yapmaya başlayalım. Öncelikle bu şekilde 12 tane zincir çekiyorum. Şöyle 10, 12, 11 atlıyorum ve 10. zincirimin şu şekilde ön yüzü, arka tarafını çevirerek arkadaki şu şekilde çıkıntılı duran yerlere batarak ilerleyeceğiz. 3. zincirime bu taraftan 3. zincirimin arka kanadını çeviriyorum ve buraya batıyorum. İpimi çekip bir ikili trabzan yapıyorum. Baştaki bu zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. 2 tane trabzan elde etmiş oldum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki zincirimin şu şekilde arka kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir ikili trabzan daha yapıyorum. 3 tane ikili trabzanım oldu. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki zincirimin yine arka kanadına batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. 4 oldu baştaki zincirimle beraber. Yanındaki zincirimin arka kanadına batıyorum. 5. ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın arka kanadına batıyorum. 6. ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın arka kanadı, zincirimin arka kanadına batıyorum ve bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2, 4, 6 ve 7 tane ikili trabzan oluşturdum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki zincirimin yine arka kanadına batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın arka kanadına 9 oldu. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanın arka kanadına batarak 10 tane ikili trabzan elde ediyorum. Sonda bir tane zincirim kalıyor. 10 trabzanımı yaptım. Baştaki zincirimle beraber son zincirime de ipimi üzerine dolayarak şu şekilde çeviriyorum. Orta kısmından batıyorum. Normal zincire batar gibi ipimi üzerine dolayıp bir ikili trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum ikili trabzanın üzerine bir işaretleyici takıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı noktaya, aynı boşluğumun içerisinde toplamda 7 tane ikili trabzan oluşturuyorum. Birinciyi yaptım. Şöyle. 2
Aynı yere. Üçüncü ikili trabzanım. İpimi üzerine doladım. Aynı yere. Dördüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Çekemedim. Dördüncü ikili trabzanım. Ay. Gerçekten niye bu kadar zorlandım anlamadım. Dördüncü ikili trabzanım. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere. Beşinci ikili trabzanım. İpimi üzerine dolayıp aynı yere 6. İpimi üzerine dolayıp aynı yere 7. ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar sayayım. 2, 4, 6 ve 7 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. İlkine işaretleyicimi taktım ve yine sonuncusuna da işaretleyicimi takıyorum. İpimi üzerine dolayıp hemen yanında bakın şu şekilde gözüküyor. Buradaki ilk zincirimin arka kanadına batmıştım. Zincirimin ön kanadı kaldı. Buraya da batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Arttırmalarımdan sonra 7 tane arttırma yapmış oldum. İkinci ikili trabzanım. Yanındakine 3. Artık şurayı bırakabilirim. Yanındakine 4. Yanındakine 5. Her birine birer tane ikili trabzan yaparak 10 tane ikili trabzan elde edeceğim yine. 6 7 8 9. 9.'yu da yapıyorum. Bakın ilk başta çekmiş olduğum zincirlerim vardı. Bunu da hemen dibine şöyle batıyorum. Batıyorum. Ve bir ikili trabzan da buraya yapıyorum. İlk sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Şu şekilde elimle düzelterek el üstü yapıyorum. 10 tane ikili trabzan bu köşemde saydım. Baştaki 2 tane zincirimle beraber 10 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Sondaki zincirime 7 tane ikili trabzan yaptım. Bir başına bir de sonuna işaretleyicilerimi taktım. Daha sonrasından bu kısma da işaretleyicilerimden sonra 10 tane ikili trabzan yapmış oldum. İki tarafı eşitlemiş oldum. Bu şekilde buradaki 10 trabzanı hiç bozmadan her sıramda örüyorum. 1 ve 2 zincir çekerek üst sırama çıkıyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibine değil, buraya değil, yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Her sıramda zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Başta 2 zincir çekmiştim. Bunu da trabzan olarak sayıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde işaretleyicimin olduğu yere kadar her bir trabzanımın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Başta çekmiş olduğum 2 tane zincirimle beraber 9 tane ikili trabzan yaptım ve baştakiyle birlikte 10 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar. Bu noktada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir ikili trabzan, ipimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Aynı yere çift batarak ikili trabzan oluşturdum. Çift ikili trabzan yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanıma geçiyorum. Buraya da yine çift ikili trabzan yapıyorum. Bir ve aynı yere tekrar batarak 2 tane ikili trabzanım yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanıma geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İpimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum. Buradaki aradaki 7 tane trabzanı işaretlemiştim. Bu 7 trabzanın üzerinin her birine ikişer tane ikili trabzan yaparak çift oluşturarak buradaki 7 trabzanımı 14'e çıkarıyorum. Her bir trabzanıma ikişer tane trabzan yaparak 7 tane trabzanımı 14'e çıkardım. 14. trabzanımı da yaptıktan sonra trabzanımın üzerine
14. trabzanın üzerine tekrar işaretleyicimi taktım. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki trabzanıma bir ikili trabzan yapıyorum. Bundan sonraki yine 10 tane ikili trabzanımın her birine birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Arttırmalarımdan sonra 9 tane ikili trabzanımı yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Başta 2 tane zincir çekerek üst sıramıza çıkmıştık. Buraya da hemen tığımı batıp zincirimin tepesine de tığımı batıp bir ikili trabzan buraya yapıyorum ve buradaki trabzanlarımı da 10'a çıkarmış oluyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Örgümü çevirip 3. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yine dibine değil, hemen yanındaki trabzanımın üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. Yine bu sıramda da baştaki zincirimle beraber çekmiş olduğum 2 zincirimle beraber işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. 10 tane ikili trabzanımı tamamlıyorum. Baştaki zincirimle beraber 10 tane ikili trabzanımı elde etmiş oldum. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Bu köşemde yine her sıramda, bundan sonraki sıralarımda da her sıramda arttırma yapacağım. Bu işaretleyicimi çıkarıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir ikili trabzan yapıyorum. İşaretleyicimi yapmış olduğum trabzanımın üzerine tekrar takıyorum. İpimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batarak çiftimi oluşturuyorum. Bu sıramda bir çift bir tek olarak ilerleyeceğiz. Bir çift trabzanımı yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki ikili trabzanımın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki ikili trabzanımın üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki ikili trabzanımın üzerine çift ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanıma bir ikili trabzan, bir tek, ipimi üzerine doluyorum. Yanındakine çift. 1 ve 2 kez batarak çiftimi oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine tek. Bu şekilde işaretleyicimin olduğu yere kadar bir tek, bir çift şeklinde ilerliyorum. Çiftle başladım. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek trabzan yaparak buradaki işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Çiftle başladığım bir çift, bir tek, bir çift, bir tek yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Son olarak çiftimi yaptım. İşaretleyicimin olduğu yerde işaretleyicimi çıkararak ipimi üzerine doluyorum. İşaretleyicimin olduğu yere de bir tek ikili trabzan yapıyorum ve bu noktaya işaretleyicimi takıyorum. Her sıram bu şekilde ilerliyor. Çiftle başlayıp tekle bitiriyorum. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde ilerleyerek işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Çiftle başladım, tekle bitirdim. İpimi üzerine doladım. Yanındaki trabzanıma bir ikili trabzan, yanındaki trabzanıma bir ikili trabzan. Bu şekilde yine sondaki zincirime de batarak 10 tane ikili trabzanımı elde ediyorum. İşaretleyicimden sonra 10 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Buradaki işaretleyicime kadar olan sayılar hiçbir zaman değişmiyor. Her sıramda başta 10 tane zincirimle beraber 10 tane ikili trabzan, 10 tane ikili trabzan da bu tarafta elde etmiş oluyorum. Bu şekilde yeteri kadar büyütene kadar böyle 10 tane ikili trabzanım hep bu şekilde kalıyor. Arttırmalarımı bu işaretleyicilerimin arasında yapıyorum. Hemen bu noktada sıramı bitirdim. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp bir üst sırama çıkıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibine değil yine yanındaki trabzanımın tepesine batıp yine her bir trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan örerek işaretleyicime kadar, dediğim gibi buradaki trabzan sayım değişmiyor. İşaretleyicime kadar olan kısmı 10 tane ikili trabzan şeklinde baştaki zincirimle beraber 10 tane ikili trabzan şeklinde tamamlıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Baştaki zincirimle beraber 10 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen bu noktada ipimi üzerine doluyorum. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Ne demiştim? Her sıramda çiftle başlayıp tekle bitiriyorum.
İpimi üzerine doluyorum. Buraya işaretleyicimin olduğu yere çift ikili trabzan yapıyorum. 1 ve aynı yere batarak ikinci ikili trabzanımı yapıp çiftimi oluşturdum. İşaretleyicimi alıyorum tekrar. Çiftimin ilk yapmış olduğum trabzanın tepesine işaretleyicimi tekrar takıyorum. Çiftle başladım. Bu sıramda bir çift iki tek, bir çift iki tek şeklinde ilerleyeceğim. İpimi üzerine doladım. Çiftimi yaptım. Yanındaki iki tane trabzanımın üzerine her birine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bir ikili trabzan, yanındakine geçtim. Bir ikili trabzan da buraya yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine geçiyorum ve buraya da iki tane ikili trabzan yaparak çiftimi oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Çiftimi yaptım. Yanındaki iki trabzanımın üzerine birer tane batarak iki tek oluşturuyorum. 1 ve 2. İpimi üzerine doluyorum. 2 tane tekimi yaptım. Yanındakine çiftimi yapıyorum. 1 ve 2. Bu şekilde bu sıramı da arttırmalarıma kadar bu şekilde tamamlıyorum. Bir çift iki tek, bir çift iki tek şeklinde ilerleyerek işaretlediğim yere kadar geliyorum. Toplamda saydığımız zaman 7 tane çift elde etmiş olmamız gerekiyor. 7 tane her sıramda 7'şer tane arttırma yapıyorum. Bu bir önceki sıramda da aynı şekilde, bir önceki sıramda da aynı şekilde. Evet, çiftle başlayarak bir çift iki tek, bir çift iki tek şeklinde ilerleyerek işaretleyicimden hemen iki önceki kısma kadar geldim. Burada son olarak çift yaptım. Bakın, çiftimden sonra iki tane burada trabzanım kaldı. Buraya da tek batıyorum. Çiftle başlamıştım, tekle bitiriyorum demiştim. Her sıramda çiftle başlayıp tekle bitiriyorum. Şöyle bir çift, iki çift, 3 çift, 4, 5, 6 ve 7 tane çift yapmış oldum toplamda. Her sıramda çiftlerim bu şekilde 7 olarak ilerliyor. İpimi üzerine doluyorum. Çiftimden sonra işaretleyicimden önceki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İşaretleyicimin olduğu yere de bir ikili trabzanımı yapıp iki tekimi yan yana iki tekimi oluşturmuş oluyorum. Çiftle başlayıp tekle bitirmiş oluyorum. İşaretleyicimi tekrar ikinci tekime takıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki yine 10 ikili trabzanımı örüyorum. Sıra sonuma geliyorum. Sıra sonuma kadar geldim. 10 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. 2 zincirle bir üst sırama çıkıyorum. Burada da yine ipimi üzerine dolayıp dibindeki trabzanıma değil yanındakine batıp yine işaretleyicime kadar olan 10 tane zincirimle beraber 10 tane ikili trabzanımı tamamlıyorum. 10 tane ikili trabzanımı tamamladım. 9 trabzan ördüm. Başta da 2 tane zincir çekmiştim. Toplamda 10 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Hemen burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İlk başlarken işaretleyicim ne demiştim? Çiftle başlıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere çift ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Çiftimi yaptım. Çiftimin ilkine işaretleyicimi takıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir önceki sıramda bir çift iki tek yapmıştım. Bu sıramda bir çift 3 tek şeklinde ilerleyeceğim. Bir tek, iki tek ve 3 tek. Yanındakine bir çift batıyorum. 1 ve 2. Bu sıramı da bu şekilde bir çift 3 tek, bir çift 3 tek şeklinde ilerletiyorum. Çiftle başlayarak bir çift 3 tek, bir çift 3 tek şeklinde ilerleyerek sonda 3 tane tekim olana kadar geldim işaretleyicimin olduğu yere. Burada son 3 tekimi de yaptım ve üçüncünün tepesine işaretleyicimi taktım. Çiftle başladım, tekle bitirdim. Arada 7 tane çiftim oldu. Şöyle tekrar sayayım sizlerle. 1, 2, 3, 4, 5,
6 ve 7 tane çift oluşturmuş oldum. Bu çiftlerim hiçbir zaman değişmiyor. 7 tane çift olarak ilerliyorum. Hemen ipimi üzerine dolayıp sonda 3 tekimi de yaptıktan sonra sondaki 10 tane ikili trabzanımı yine örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum sıra sonunda. Bir üst sırama çıkıyorum. Orada da yine baştaki 10 tane ikili trabzanımı örüp işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, başta 2 tane zincirimi çekip toplamda zincirimle beraber 10 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sıramdayım. Şu anda işaretleyicimin olduğu yere geldim. İpimi üzerine doluyorum. Hep çiftle başlıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere çift ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. İlk trabzanımı çiftimin ilkinin üzerine bu şekilde takamadım. İşaretleyicimi takıyorum. Bir önceki sıramda bir çift 3 tek şeklinde ilerlemiştim. Bu sıramda bir çift 4 tek şeklinde ilerleyeceğim. Bir çift 4 tek, bir çift 4 tek yapacağım. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki 4 tane trabzanımın üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Bir çift 4 tek yaptım. Yanındakine bir çift yapıyorum. 1 ve 2. Sıralarım bu şekilde ilerliyor. Artık mantığını anlamış olduk. Çiftle başlıyorum. Tekle bitiriyorum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Toplamda 7 tane çift oluşturuyorum. Bir çift 4 tek, bir çift 4 tek şeklinde ilerletiyorum bu sıramı. Sonuna kadar işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. 4 tekle bitirmiş oluyorum. Kalan 10 tane ikili trabzanımın her birine birer tane ikili trabzan yaparak 10 ikili trabzanımı oluşturuyorum. 2 zincir çekip bir üst sırama çıkıyorum. Orada da yine ilk baştaki 10 ikili trabzanımı örüyorum. Çiftle başlıyorum. Bir çift 5 tek, bir çift 5 tek, yani çift sayılarım sabit kalıyor. 7 tane çiftim oluşuyor. Her sıramda tek sayılarım artıyor. Bu sıramda 4 yapmıştım. Bir sonraki sıramda bir çift 5 tek, bir sonraki sıramda bir çift pardon, bir çift 6 tek, bir sonrakinde bir çift 7 tek şeklinde ilerleyerek yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde ilerliyorum. Ben ne kadar yaptım bunu? Hepsini öncelikle 7 çiftle başladım. Çifter çifter gittim. İkinci sıramda 14 tane ilmek elde etmiş oldum. Bir sonrakinde bir çift bir tek, bir sonrakinde bir çift 2 tek, bir çift 3 tek, bir çift 4 tek, bir çift 5 tek, bir çift 6 tek, bir çift 7 tek, bir çift 8 tek ve bir çift 9 tek olana kadar bu şekilde yeteri uzunluğa ulaşmış oldum ben. Siz daha büyük yapmak isterseniz bir çift 9 tekle değil de bir çift 10 tekle, bir çift 11 tekle bitirebilirsiniz. Her sıramızda bu tek sıra sayısı artıyor. Daha küçük yapmak isterseniz de 9 teke gelmeden 8'de ya da 7'de de bırakabilirsiniz. Artık mantığı kavramış olduk. En önemli olan nokta baştaki 10 trabzanımı eksiltme arttırma yapmadan örmek. İşaretleyicimizin olduğu yere de ilk başta başlarken çiftle başlayıp diğer işaretleyicinin olduğu yere tekle bitirmek. Yani mesela bir önceki sıramda bu sıramdan pay biçeyim. Bir çift 4 tek yaptım. Bir çift 4 tek, bir çift 4 tek şeklinde ilerleyerek burada sonda kalan 4 tane trabzanımın üzerine birer tane trabzan yaparak bitirdim. Daha sonrasında da 10 tane trabzanı ördüm. Bu şekilde ilerliyorum. Ben bir çift 9 tek olana dek bu şekilde ilerledim. Ölçülerini de zaten en başta bu kısmı anlatmadan öncesinde paylaşmıştım. Dediğim gibi sizin elinizin ayarına göre, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre ölçünüz değişecektir. Santim olarak istediğiniz uzunlukta ayarlamak için bu mantıkla ilerliyorsunuz. Çiftle başlayıp tekle bitiriyorsunuz. Baştaki 10 trabzanımız değişmiyor. Evet, 9 tek bir çift olana dek bu şekilde örgümü ilerlettim. Çiftle başlayıp tekle bitirdim. Son olarak kenarda sık iğneler gideceğiz kenarlara. Şuradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Şu kısımda kullanacağım hemen. Bu noktada
Son sıramı da tamamladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Hemen bakın dibindeki trabzanlarıma buraya bir işaretleyici takıyorum. İlk yaptığım sık iğneme bir sık iğne yaptım. Hemen aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğne yapmış oldum trabzan boşluğumu. Şuradaki bakın trabzanımın başı var. Buraya tığım batıyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Arada şu aradaki boşluğuma trabzanıma zincirimin denk gelen yer orası. Daha az boşluğu bir sık iğne buraya yapıyorum. Hemen yanındaki şuradaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzan boşluğuma geçiyorum. 1 ve 2 sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Zincir boşluğuma geldim. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Burada iki trabzanın arasındaki şuradaki birleşim noktasına da bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde trabzan boşluklarıma ikişer, aradaki birleşim noktalarına birer tane ve zincir boşluğuma da bir sık iğne yaparak köşeme kadar ilerliyorum. Bu noktada en köşemde zincirim var. Zincirimin tepesine dönüşte iki tane sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Buradaki trabzanlarımın her birinin üzerine de birer tane sık iğne yaparak şu şekilde dönerek başladığım noktaya geliyorum ve ipimi artık kesiyorum. Artık çantamın yan kısımlarına, yan kenarlarına yapmaya geçiyorum. Çantamın yanları için öncelikle 21 tane bu şekilde zincir çekiyorum. Yine zincirlerimin arka kanatlarına batacağım. Örgümü çeviriyorum. 20. zincirim hemen yanındaki zincirime, arka kanadına burayı biraz sıkı çekmişim. Tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki zincirimin yine arka kanadına batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki zincirimin yine arka kanadına batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane, her bir zincirimin üzerine birer tane sık iğne yaparak köşe noktama kadar geliyorum. 20 tane sık iğne elde etmiş oluyorum. Her bir zincirimin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak 20 tane sık iğnemi tamamladım. Hemen bu noktada bir zincir çekip üst sırama geçiş yapıyorum. Burada model kurmaya başlayacağız artık. Zincirimi çektim. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Şuraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Alttaki bakın dibine değil, burada sık iğnemin başına değil, sık iğnemin bitişine, yani zincirimin olduğu yere, şuradaki boşluğa batıyorum. İpimi çekip çekemedim. İpimi çekip şu şekilde uzatarak sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme düz yerine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Alt kısma batarak, şu kısmına batarak ipimi çekiyorum ve buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin üstüne bir sık iğne, yanındakinin altına şöyle altına bir sık iğne, yandakinin üstüne bir sık iğne, yandakinin alttan şöyle alt kısmına batarak bir sık iğne. Bu şekilde modelimizi bu şekilde ilerleteceğiz. Yandakinin üst kısmına bir sık iğne. Bir alttan bir üstten batarak, bakın üstten battım. Hemen yanındakinin altına geçiyorum. Sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonuna kadar ilerledim. Başlarken üstten batarak yapmıştım. Sıra sonunda bakın
Bunun da yine alt kısmına batıyorum. Çok sıkmışım burayı. Alt kısmına batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten batarak sıra sonuma kadar geldim. Başta üstten batarak başladım. Sonda alttan batarak bitirdim. 20 tane yine sık iğnemi elde etmiş oldum. Bir zincir çekip üst sırama geçiş yapıyorum. Bakın burada şöyle alttan battığım için şurada alttan battığım yere bu sefer şu şekilde üstten batarak sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buna bir öncekinde üstten battığım için bu sefer alttan batıyorum. İpimi çekiyorum. Zaten belli oluyor. Bakın alttan batmışım. Buna üstten batıyorum. Bir sonrakinde üstten batmışım. Bu sefer alttan batıyorum. Bir öncekinde evet alttan batmışım. Şöyle V şeklinde uzunca gözüküyor zaten. Şöyle buna üstten batıyorum. Bakın üstten batmışım. Şurada boşluğum var zaten. Buraya batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. V şeklinde duruyor. Bunun üstüne batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandakine alttan, yandakine üstten ve yandakine alttan. Çekemedim. Ve bakın burada yine alttan batmışım. Buraya üstten batıyorum. Yandakine üstten batmışım. Şurada boşluğum var zaten. Buraya da alttan batıyorum. Yani alttan battıklarımı üstten battıklarımı alttan batarak ilerliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Başlarken hatırlarsanız üstten batarak normal sık iğne yaparak başlamıştım. Sonda bakın yine aynı şekilde denk geldi. Alttan batarak bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. En sonkine alttan batmıştım. Bu sefer normal sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine normal sık iğne yapmıştım. Üstten yapmıştım bir öncekinde. Alttan batıyorum. Baştakine zaten dikkat ederseniz bir alttan bir üstten. Şimdi alttan battım. Şimdi üstten batıyorum. Yandakine alttan batıyorum. Yanındakine üstten batıyorum. Yanındakine alttan batıyorum. Yanındakine üstten batıyorum. Bu şekilde her sıramın başında bir zincir çekerek bir üst sırama geçiyorum. Bir üst sıramda yine her seferinde normal sık iğne ile başlıyoruz artık. Bakın dönerken de diğer taraftan gelirken de. Çünkü sonda alttan batarak bitiriyoruz. Sık iğne ile başlıyoruz. Bir alttan bir üstten, bir alttan bir üstten şeklinde ilerleyerek yeteri uzunluğa gelene kadar sık iğnelerimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Çantamın yan kısmı için bu şekilde yeteri uzunluğa geldim. Toplamda ben 91 sıra örmüş oldum. Ölçümü sizlerle şu şekilde paylaşacağım. Ben ilk başta ön ve arka parçamızı yapmıştık. Ön ve arka parçamızdan şu şekilde ilk ördüğüm yerden buradan öncelikle yan bölümüne 15 santim bir pay bırakıyorum. Şuraya bir tane işaretleyici takıyorum. İşaretleyici taktığım yerden sonra bakın şöyle biraz daha yükselteyim. İşaretleyici taktığım yerden sonra şurada işaretleyicim var. Şu şekilde çantamın ön kısmının şu kenar kısmına denk getirerek şöyle oval olarak ilerliyorum. Şöyle oval olarak tüm etrafını kaplayacak şekilde ölçüyorum. Ve buranın bittiği yerden şuradan bakın aynı yere bittiği yere denk gelmiş oldu.
şu kısımdan itibaren de şu kısma bir işaretleyici takmıştım. 15 santim belirlemiştim. Arayı ölçtükten sonra da diğer tarafa işaretleyicimi takıp buraya da yine 15 santimlik şu şekilde 15 santimlik bir pay bırakıyorum. Şöyle. Daha sonrasında parçalarımı yaptıktan sonra toplamda benim bu yan parçam dediğim gibi 91 santim. 15 santim burada pay bırakıyorum. Bunu daha sonrasında katlayacağım. Şöyle bir askı kullanacağım içerisine. Şu şekilde bir askı kullanacağım. Şöyle kenarda şöyle bir görüntüm oluşacak. 15 santim burada, 15 santim diğer tarafta bıraktım ve aradaki çantamın ön ve arka kısmını ölçtüm. Aynı eşitlikte olduğu için bir taraftan ölçmeniz yeterli oluyor. Bunu bitirdikten sonra artık kenarlarında sık iğne geçeceğim. Hemen bitirdim. Son sıramı da tamamlamış oldum. Bir zincir çektim bu noktada. Hemen yanındaki bakın şuradaki ilk boşluğuma tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki şuradaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Geçiyorum. Yanındaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Tabi bunu kontrol ediyorum. Bakın şurada büyük bir boşluğum oluştu. Bir sık iğne demek ki yeterli değil. Aynı yere bir sık iğne daha yaparak 2 tane sık iğne oluşturmuş oluyorum. Yandaki boşluğuma geçiyorum. 1 ve 2 sık iğne de bu boşluğuma yapıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. 1 ve 2 sık iğne de buraya yapıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. 1 ve 2 sık iğne de buraya yapıyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma 2'şer tane sık iğne yaptığımda bakın sık iğnelerim daha düzgün durdu. 2'şer tane yaptığımda 2'şer tane sık iğne yaparak tüm etrafını sık iğnelerle gidiyorum. Son olarak başladığım kısma geliyorum. Buraya da yine zincirime zaten arka kanatlarından ördüğüm için gayet düzgün duruyor. Buraya da her bir sık iğnesinin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Dönüyorum. Tekrar bakın yine aynı boşluklarım var. Bunlara da her birine 2'şer tane batarak diğer köşeme geliyorum. Köşeme geldim. Buradan da yine bütün sık iğnelerimin üzerine birer tane sık iğne yaparak başladığım noktaya gelip ipimi koparıyorum. Artık çantamın şu şekilde yan ve ön kısımları bitmiş oluyor ve fermuar kısmına geçiş yapıyorum. Çantam için öncelikle 9 tane zincir çekiyorum. Bunu neye göre belirliyorum? Bakın buradan yan parçamda bu fermuar kısmımı dikeceğim parçam için ben 9 tane zincir çektim. Yan parçamda toplamda 20 tane zincir çekerek başlamıştım. Bu 20 zincirden fermuar payı kadar bir pay bırakacağım. Yani 2 sık iğnelik bir pay bırakacağım. 20 tane sık iğnem vardı burada. 2 sık iğnelik pay bıraktığımda 18 tane sık iğnem kalmış oluyor. 18'i de 2'ye böldüğümde 9 pay edeceğim ama bunu yaparken 9 zincirle başlayıp bu kısımda 8 sık iğne ile başlayacağım. 9 zincir çekip 8 sık iğne elde edeceğim. Çünkü en son etrafında bir sıra sık iğne gittiğim için bu bir sık iğnelik payımı da kenardan elde etmiş olacağım. O yüzden 9 tane zincir çekiyorum. Siz de yine ne kadar genişlikte yaptıysanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Bunu yani 20 sık iğneyi aslında 4 tane sık iğne azaltmış oluyorum. 20 sık iğneden 16'yı 2'ye bölmüş oluyorum. Kenarda da bir sıra bu şekilde bütün etrafını sık iğnelerle geçtiğim için 4 sık iğne eksiltmiş oldum aslında. 9 tane zincirimi çektim. Yine her zamanki gibi bu 9. zincirime değil 8. zincirimin yine arka kanadına batacağım. Ki sık iğnelerimi ördüğüm zaman daha düzgün dursun diye. Biraz zor sık çekmişim. Evet, buraya batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirimin yine arka kanadına çıkıntılı olan yere batıyorum. İpimi şöyle düzelteyim. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum.
Yanındaki yine zincirimin arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirimin arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki yine zincirimin arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve son zincirimin de arka kanadına batarak bir sık iğne yapıyorum. 8 tane sık iğne elde etmiş oluyorum. Bir zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne daha. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Çekemedim. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Artık akşam saatlerinde bu hale geliyorum galiba. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde 8 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Yine bir zincir çekip bir üst sırama çıkıyorum. Bütün etrafını bu şekilde gideceğim. Fermuar kısımlarımı bir zincirimi çektim. Hemen dibindeki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme yine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak 3. sıramda da 8 sık iğnemi elde ediyorum. Bir zincir çekip bir üst sırama çıkıyorum. Yine 8 sık iğnemi elde ediyorum. Bu şekilde 8 sık iğnemi yeteri uzunluğa gelene kadar arttırma eksiltme yapmadan devam ediyorum. Evet, çantamın fermuar kısmında yeteri uzunluğa geldim. Toplamda 45 sıra sık iğne sırası tamamlamış oldum. Bunu neye göre belirledim? Hemen bakın şuradaki parçamı, ön parçamı alıyorum. Ön parçamın uç kısmı, fermuar gelecek kısmını şu şekilde ölçüyorum. Buralardan kenarda sık iğne birer sıra sık iğne sırası en son gitmiştim. Buraları saymadan şu kısımlardan, şurada bir sıra sık iğne ve şurada da yine bir sıra sık iğne sırası gittim. Bütün etrafını sık iğnelerle gitmiştik. Oraları saymadan, çünkü bunda da sık iğne sırası gideceğiz kenarlarda. Kısımları saymadan şu şekilde ölçüyorum. Aynı ebatta yapıyorum. El ayarına göre değişecektir. Yani bu şekilde ölçerseniz daha sağlıklı olacak. Ben sizlere ölçüsünü de vereyim. Tersten sarılmış makaram şöyle. Evet. ...35 santim bu şekilde boyu oldu. Eni de 6 santim oldu. Şimdi en son 45 sıramı tamamladıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme boşluğuma, sık iğne boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki yine sık iğne boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğne boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yanındaki sık iğne boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir etrafını, her bir boşluğa birer tane sık iğne yaparak köşedeki zincirime kadar geliyorum. Yani sık iğnemin olduğu yere kadar geliyorum. Buradaki zincirimi tersten örmüştük. Zincirimin köşesine 2 tane sık iğne yaparak dönüyorum. Yine aynı şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Sondaki, köşedeki en sondaki sık iğnemin üzerine de yine 2 tane sık iğne yaparak bu şekilde dönüyorum ve buradaki boşluklarıma da yine birer tane sık iğne yaparak köşeme geliyorum. Burada tekrar köşemdeki ilk sık iğneme 2 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonrasında her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak buradaki son sık iğnemin üzerine de bir sık iğne yapıyorum. Başta zaten bir tane yapmıştık. Çünkü bir sık iğne yaparak ipimi bağlayıp koparıyorum. Bu parçadan şu şekilde 2 adet oluşturuyorum. Fermuarın iki kenar kısmına denk gelecek şekilde ayarlayarak bunu da bu şekilde yapıyorum. Daha sonra bütün parçalarımı ütüleyip çantamın birleştirmesi için geliyorum. Evet, tüm parçalarımı
bu şekilde tamamladım. Bir ön ve arka parçam oluştu. Bir tane yan için bu şekilde uzun bir parçam oluştu. Bu şekilde de 2 tane fermuarım için parçam oluştu. Ve şöyle bir fermuara da ihtiyacım olacak. Bu şekilde yan kısımlarına fermuarımı dikmek için. Şimdi öncelikle hangi parçalardan başlıyoruz? Fermuar parçalarını bir kenara aldım. Şöyle ön parçamı bir tanesinden şöyle başlayayım. Bakın askımı biraz ses oldu ama kenara çektim. Şuradan nasıl ayarlamıştık? Yan kısmı yaparken şu şekilde işaretleyiciler kullanmıştık. 15 santim bu kısma bırakmıştık. 15 santim de bu kısma bırakmıştık. Öncelikle şöyle sağ taraftan düz kısmı alıyorum. Şu kenardan bu ikisini birleştirmeye başlayacağım. Bu kenardan şuradan başlayarak tüm etrafını giderek diğer kenarıma kadar ulaşacağım. Birleştirmemize başlayalım. Evet, birleştirmeme ön ve yan parçamdan başlıyorum. Öncelikle ipimle bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Düz kısımlarının bize baktığından emin oluyoruz. Sık iğnelerimizden yola çıkarak yapabiliriz bunu. Burada da yine sık iğnem bu tarafta. Ön parçamı öncelikle ön parçama batıyorum. Hemen buradaki köşedeki ilk sık iğneme batıyorum. Şöyle ve işaretleyicimin olduğu yere batıyorum. Buradaki işaretleyicimi çıkarıp hemen bu noktaya da tığımı batıyorum. Çekmiş olduğum zincirimi ikisinden geçirip bir zincir çekiyorum. Hemen bu noktadan bakın hemen yanındaki sık iğneme batıyorum ve karşısındaki sık iğneme batıyorum. Ön parçam önde, yan parçam arkada kalıyor. İkisinden birlikte geçirerek kaydırmamı yapıyorum. Hemen parça biraz büyük olduğu için zorluyor. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum ve karşısındaki sık iğneme batıyorum. Bu şekilde ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğnem, karşısındaki sık iğnem, ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğnem, karşısındaki sık iğnem, ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğnem, karşısındaki sık iğnem, ipimi çekiyorum, kaydırmamı yapıyorum. Görüntüm bu şekilde oluşuyor. Yanındaki sık iğnem, sık iğneyle de birleştirebilirsiniz isterseniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Karşısındaki sık iğnem, ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Şöyle. Yanındaki sık iğnem, karşısındaki sık iğnem, ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki, karşısındaki ipimi çektim ve kaydırmamı yaptım. Yanındaki, karşısındaki ipimi çektim ve kaydırmamı yaptım. Yanındaki, karşısındaki ipimi çekiyorum, kaydırmamı yapıyorum. Şu şekilde gayet güzel gözüküyor bence. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki ve karşısındaki şu ipi biraz zedelemişim. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki, karşısındaki ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Şöyle yanındaki sık iğnem, karşısındaki sık iğnem, ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde devam ederek, kaydırmalarla devam ederek bu noktadan kaydırmalarımı şöyle ipimi biraz uzun bırakayım. Devam ettirerek şöyle diğer şuradaki
biraz üstte alacağım. Şöyle kaydırmalarıma devam ederek tüm çevresine buradaki işaretleyeceğim ve şuradaki köşemin olduğu yere kadar geliyorum ve ipimi bir zincirle bağlayıp koparıyorum. Bir tarafım bu şekilde birleşmiş oluyor. Aynı işlemi çeviriyorum. Şu şekilde biraz daha yukarı alacağım. Çevirdim. Diğer parçamı, ön parçamı alıyorum. Bu yine bana bakıyor. Önce buraya batacağım. Ve buradaki bakın bu kısmı birleştirmemi yaptım. Karşısına geçiyorum. Karşısındaki işaretleyicimin olduğu yere yine bu şekilde bir tane zincir çekip aradan geçirip ön parçam bana bakıyor yine. Yan parçam arkada kalıyor. Önce öne sonra arkaya batarak, önce öne sonra arkaya batarak kaydırmalarımı yaparak diğer köşesine kadar şöyle yan parçamı birleştirip geliyorum. Evet, çantamın ön, arka ve yan parçalarını bu şekilde birleştirdim. Birleştirmesini tamamladım. Bu iki fermuar parçama da kenarlarına şu şekilde fermuarımı diktim. Önce dikiyorum ki çantama sabitledikten sonra fermuar dikişi daha zor oluyor. O yüzden sizin de önce dikmenizi tavsiye ederim. Şu kısmı uzun kaldı ama sabitledikten sonra en son keseceğim. Şimdi bu fermuar kısmımızı çantamızın ağız kısmına sabitlemeye geçebiliriz. Yine birleştirme işleminde aynı tekniği uygulayacağım. Kaydırmayla yapacağım. Dediğim gibi sık iğneyle de yapabilirsiniz. Kaydırma da gayet güzel duruyor. Çantamın yine ön yüzü bana bakıyor. Fermuar kısmını alıyorum şu şekilde. Öncelikle yine bir tane zincirimi çektim. Buradaki şu köşedeki ilk sık iğneme batıyorum. Karşısındaki şöyle alta alayım ipimi. Karşısındaki fermuarımın köşesindeki sık iğneme de batıyorum. İpimi çekip içerisinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki şurayı da şöyle yapayım. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi aradan geçirip kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğnem, karşısındaki sık iğnem, ipimi çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki, karşısındaki. Bu şekilde yine kaydırmalarımla birleştirme yaparak burada fermuarımın ve çantamın iki kısmını birleştiriyorum. Daha sonrasında bakın şu kenarları, şu kısımları boş bırakıyorum. Birleştirmiyorum. Daha sonra askımla beraber dikiş yapacağım. Askımı yerleştirirken bu şekilde daha sonra burada ipimi şu köşeye kadar birleştirdikten sonra ipimi koparıyorum. Çantamın diğer tarafını çeviriyorum. Yine çantamın ön yüzü bana bakıyor. Fermuar kısmı arkada kalıyor. Önce ön yüzüne, daha sonrasından arka yüzüne batarak kaydırmalarımı yapıp köşeme kadar tamamlıyorum. Ve son olarak şurada boşluk bırakıyorum demiştim. Şu köşede. Şöyle göstereyim. Şu köşede boşluk bırakıyorum. Şu iki birleştirmemi yapmıyorum. Daha sonrasında bunu da askıya yerleştirip dikişimi yapacağım. Fermuar kısmını sabitledikten sonra askı ve dikişim için geliyorum. Evet, çantamın fermuar kısmını da bu şekilde sabitledim. Bir taraf askımı şöyle gördüğünüz gibi yerleştirdim. Diğer tarafı da hep birlikte hazırlayacağız şimdi. Evet, öncelikle askımı şu şekilde çantamı şöyle göstereyim. Çantamın dıştan içe doğru takıyorum askısına. Hemen bu noktada ben birleştirmemi yaptığımda kenarda uzun bir ip bırakmıştım. İğnemi de taktım. Dikişim için geldim. Buradan dikişimi hemen şu kısma
alıyorum. Tığımı batıyorum. Biraz daha yakınlaştırırsam daha net gözükecek. Evet. Ben buradan çekiyorum. Ve şöyle bir de yan kısımdan şuradan sabitleyeceğim. Şöyle. Hemen buradan tekrar aynı yere batıyorum. Dikişimi bu şekilde sağlamlıyorum. Daha sonrasında karşıdaki boşluğuma ve karşısındaki batamadım. Sık iğneme tığımı batıyorum. Pardon, iğnemi batıyorum. O kadar alışmışım ki tığa. Ve ipimi çekip dikişimi tamamlıyorum. Aynı şekilde karşısındakine ve karşısındakine. Karşısındakine ve karşısındakine. Karşısındakine ve karşısındakine. Karşısındakine ve karşısındakine. Oh, ipim koptu. Şimdi düğümümü yapıp tekrar devam edeceğim. Bu şekilde karşılıklı olarak dikişim yapıyorum. Şuradaki boşluğumu bırakıyorum. Şu şekilde. Şurada bırakıyorum. Daha sonrasında bu iple dikemeyeceğim için fermuarımı en son sabitlemek için normal bir dikiş ipliğiyle de o kısmımı şu karşılıklı olarak iki şekilde bu şekilde dikiyorum. Aynı şekilde aynı devam ettiğim gibi dikişlerime devam ediyorum. Karşı tarafı da aynı şekilde dikerek kenarda da yine şurada bağladığım gibi bağlayarak ipimi artık kesiyorum. Yan kısımlarımın dikişlerini de tamamladım. Çantamı artık bitirmiş oldum. Çanta videosunu çekerken size söylemeyi unutmuşum. Yazı olarak ekleyeceğim mutlaka da ama tekrar dile getirmek istiyorum. Şu şekilde çantamızda şöyle durduğu zaman görüntüsü aslında çok da çirkin durmuyor. Yani tam kalıp gibi durmasını istiyorsanız biraz içe doğru bükülüyor. Kalıp gibi durmasını istiyorsanız bu fermuar kısmını dikmeden önce, birleştirmeden önce iç kısmına astarlamayla beraber keçe eklemeniz gerekiyor. Benim şu anda evimde keçem yoktu. Sipariş verdim, gelmesini bekliyorum ama videoyu bekletemeyecektim. O yüzden astarlamadım. Daha sonrasında bu kısmı söküp astarlayacağım. Ya da önce bir deneyeceğim. Bunun içinden kolay oluyorsa o şekilde de yapmaya çalışırım. Eğer olmuyorsa şu kısmı tekrar sökmem gerekecek. O yüzden şu kısımları birleştirmedim. Netleşmediği için henüz. Şöyle iç kısmına astarla çantamın arasına bu şekilde yuvarlak kısmına sadece koymanız yeterli olacaktır. Alt kısım zaten gayet düz duruyor. Yan kısımlar yani. Aynı boyda keçe kesip yine diğer tarafa da aynı boyda bir keçe kesip üzerinden tekrar astarlarsanız daha böyle tok bir görüntüsü olacaktır. Daha hoş duracaktır. İçi dolu olduğunda da bence rahatsız etmiyor. Tamamen tercihinize kalmış. Çantamın yapımı bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın.